Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlerle çok tatlı bir köpek organizer yapacağız. Biraz önce reklamını izlediniz. Bitmiş halini gördünüz. Ne amaçla da kullanıldığını anlamışsınızdır. Sadece TV değil, isterseniz çocuk odasında çocuğunuzun yani bakım ürünlerini bile koyabilirsiniz elinizin altında. Veya kendinize dikiş malzemelerinizi koyabilirsiniz. Sadece kumandalık değil, her yerde kullanabilirsiniz. Evet, köpek ben çalıştım arkadaşlar. Bu şekilde. Kedi de aynısını, bakın aynı bacaklar, kuyruk, kedi de yapabilirsiniz. Benim YouTube'da kedi videolarım var. 3 tane tarifim var. Bunların kafalarını da aynı yapabilirsiniz arkadaşlar. Veya farklı hayvanların da yine kafalarını sadece örüp buraya yapıştırabilirsiniz veya dikebilirsiniz. Şimdi ip olarak ben bayağıdır bunu ip yüzünden bekledi. Nasıl ip kullanacağım diye. Çünkü biraz kalın olması gerekiyor tok durması için. Hani sarkmaması için ince iple yaparsak zamanla sarkacaktır, hani kumanda olsun. Koyduğunuz malzemeler yüzünden. O yüzden bu BİM'e gelen Ören Bayan'ın Tanju ipini kullandım bu projede. Bundan 4. yumaktan bir 20 gram kullandım arkadaşlar. Yani bir 4. gerekiyor. Bir pakette 3 tane var. Ben bundan bu rengi seçtim. İstediğiniz renkte yapabilirsiniz. 100 gram. 120 metre arkadaşlar. İpimiz 100 gram 120 metre. Renk olarak da Color 001 yazıyor. 20-24 yine. Bu şekilde yine gri kullandım. Biraz renk katsın diye. Pembeye de gri yakıştığı için. Bu da 008. Burnu için beyaz kullandım. Ve kalın olduğu için evde ona yakın böyle bir ipim vardı. Ve siz çift katlı da yapabilirsiniz. Çift katlı koton veya yünlü ip, hangi evinizde varsa, veya çift katlı koton veya yün ipler kullanabilirsiniz ince ise. Hani bu kalınlığa gelmesi için. Veya kadife örebilirsiniz yine aynı tarifi. Burnu için siyah kullandım. Koton. Yün de olabilir. Göz olarak da böyle düz siyah da yapabilirsiniz. Ben elimdekileri kullanıyorum. Burada daha açık renk kullandım. Burada 20 milim arkadaşlar. 18 milim de kullanabilirsiniz. Daha küçük durur gözler. Daha azı. Evet. Ve silikon tabanca tabii ki olmazsa olmazımız. Ben çünkü hep yapıştırdım parçalarımı. Kulakları diktim. Diğer parçaları yapıştırdım. O yüzden de size de tavsiye ederim. İyi bir silikon tabanca edinin. Çok daha kolay oluyor işlerimiz. Veya dikersiniz. Tığ olarak da 7 numara 4 milim silindi tabi. Tığ kullandım. Şimdi malzemelerimiz bu kadar. Bir de içine tabii ki olmazsa olmaz elyafımız var. Kafa ve bacaklarda, kuyrukta elyaf kullanacağız. Evet, bütün malzemelerimiz bu kadar. Şimdi yapıma başlıyoruz. Hadi bakalım. Hepimize kolay gelsin. Ay pardon, çok özür dilerim. Ve ben ayrıyetten içerisine böyle bir şu kahve veya çay koymak için tabanlık kullandım. Bunları da Hobimon'dan bulabilirsiniz. Hobimon'dan aldım. Burası 10 santim arkadaşlar. Bunu bulamazsanız da yuvarlak bir taban öreceksiniz. 10 santim boyunda. Daha sonra her ilmeği çift batacaksınız.
Bu şekilde zaten videoda göstereceğim. Yukarıya çıkıyorsunuz. Daha sonra diktim bunu. Bu da dikildi. Daha sağlam olsun diye. Evet. Bunları da tamamladık, söyledik. Şimdi yapıma başlıyoruz. Evet, bu arada bir şey hatırlatacağım. Benim gibi YouTube'da video çeken arkadaşlarımız için söylüyorum. Benim videolarımı izleyip tariflerimi yazıp kendi kanallarında birebir çeken arkadaşlara sitem edeceğim buradan. Çünkü bunları ben uğraşarak çıkarıyorum. Gidip de Pinterest'teki tarifleri indirip bunları yapmıyorum. Buna uğraştım, çabaladım. O yüzden haftalar sürüyor bir tarif çıkarması. Sizlerin de kendiniz uğraşarak çekin. Hakkım helal değil çünkü sizlere. Bunu da buradan belirteyim. Çok görüyorum. Kurbağa çantamı yaptınız. Doruyu yapıyorsunuz. Doru atımı veya daha görmediklerim. Bunları birebir bu hakkı nereden bulduğunuzu bilmiyorum. Bunu da hatırlatayım. Herkes çalışsın, çabalasın, yapsın arkadaşlar. Hadi bakalım. Devam edelim. Evet arkadaşlar. Kumanda organizemizin önce alt parçasını yaparak başlayalım. Bunu yapıp aradan çıkaralım. Daha sonra diğer parçaları yaparak devam edelim. Şimdi burada biraz herkesin farklı olabilir koltuk ölçüsü, kol yapısı. Şimdi ben kendimi tabii koluma göre yaptım. Bence de sizinkine de uygun olacaktır. Bunun için arkadaşlar ipimizin kalınlığına göre tabii verdiğim değişecektir. O yüzden santim olarak vereceğim. Zincir olarak da eğer bu iple yapacaksanız 53 tane zincir çekin. 3 tane atlayıp 50 tane ilmek çıkarın. Burası 50 ilmek. Her sıra 50 yani gidip geldi. 3 zincir çekip geri döndüm. Şöyle ölçtüğümüzde de şuradan burası 33 santim arkadaşlar. 33 santim benimki. 35 de olabilir. Ben sadece biraz dediğim gibi 50 ilmek çıkardım. 53 zincir çekiyoruz. Tekrar 3 zincir çekip dönüyoruz. Her sırada 3 zincir çekip dönüp ikili trabzan. Gidip geliyoruz. Hep 3 zincir dön, ikili trabzan. Devam ettim. 50 ilmek. Bunu toplamda şöyle tekrar boy olarak da boyum 72 santim. Evet, boyumuz da 72 santim. Dediğim gibi bu biraz daha uzun da yapabilirsiniz. Kısa da yine de siz örerken koltuğunuza göre yine ölçün. Ben şu kısmı içine sokacak şekilde yaptım. İç kısmına, yani koltuğun iç kısmına burası biraz girmiş oluyor. Burada da gri çalıştım arkadaşlar. Bir çizgili de olsun, hareket katsın dedim. Eğer dediğim gibi bu iple, bu kalınlıkta iple yapacaksanız toplamda kaç tane sıra ördüm? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 38, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 sıra pembeyle ördüm. Griyi 2 sıra gri ama bunu tekli trabzan yaptım. Tığın üstüne bir kere alarak gittim geldim. Tekrar 2 sıra pembe ikili trabzan olarak ördüm. Tekrar gri tekli trabzan 2 sıra gittim geldim yani. Daha sonra yine 2 4 toplamda 4 sırayı pembe ördüm. Ve bu şekilde bitirdim. Şimdi eklemesini yapacağız. Ben gri ile ekleyeceğim. Hem birleştireceğim kumanda yerini. Şöyle katlayacağız.
arkadaşlar. Ölçüsü şurada, katlayacağım yer. Şöyle santim olarak yine verdiğimizde 34 santim belirlemişim arkadaşlar. 34 santim buraya ayarlıyoruz. Şöyle katlayıp birleştireceğiz. Daha sonra da kumanda yerlerini ayıracağız. Şimdi ben gri ipimi takayım. Hem öreceğim bütün çevresinin gri ile, hem de dediğim gibi burayı da birleştireceğiz. Evet, organizemizin önce boyunu ayarlıyoruz. Katlayacağımız yeri. Demin söylemiştim, şu şekilde. 34 santim ölçtüm. Koltuğuma da ölçtüm. Burası 34 santim geldi. Burası bittiği yer. Aşağısı başladığım yer. Burası da benim bittiğim yer. Çizgili çalıştığım için bu tarafa kumanda yerine gelsin diye böyle ayarladım. Düz de çalışabilirsiniz. Hiç sorun değil. Tek renk de olabilir. Kendinize göre yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 34 santimi ayarladıktan sonra şöyle katlıyorum. Burası. Ben önce şuradan bir griyi buradan başlayacağım. Daha sonra burayı ekleyeceğim. Tekrar ip takıp buradan devam edeceğim. Üç kenarına. Şimdi de önce bir şöyle ipimi sabitliyorum. Şuradan başlıyorum. Şimdi burada her ilmeğe bir sık iğne yapıyorum. Sıramın sonuna kadar sık iğne örmeye devam ediyorum. Evet, sıramın sonuna kadar sık iğnemi bitirdim. Şimdi bu arayı şöyle örerek birleştireceğiz. Şurada işaretleyicim burada. Hemen karşısının devamına sıramın sonu burası. Buradan başlıyorum. Şuraya bir iğne takalım. Şu şekilde döndürüp iki ucu birleştireceğiz. Son ördüğüm ilmeğin içine batıyorum. Şöyle işaretlediğim yere batıyorum. Sık iğne yaparak burayı örüyoruz. Şöyle katlayalım ve burayı sık iğne ile birleştirelim. Ne potluk olsun, ne gergin olsun örgülerimiz birleştirirken ilmeğin şuraya içine batıyorum. Bir de şuraya batıyorum. Zaten örgü kendini gösteriyor. Sık olursa potluk olur. Şurada bir delik oldu. Bunu söküp hemen şu içine batacağım. Bakın buraya değil de şuraya batıyorum. İpin içine. Orada delik oluştu. Şöyle. Tekrar devam ediyorum.
illaki oluyor bu delikler. Evet, böyle devam edelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birleştirmiş olduk sık iğne ile. Evet, sıramın sonuna geldim. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Daha sonra bunları saklayacağız. İçeriye çekeceğiz. Şöyle içeriye doğru. Çekelim. Evet. Tekrar içeriden de yine bir ayarlarız, düzeltiriz. Şimdi diğer tarafa geçiyoruz. Diğer uca. Şöyle. Yine ip takalım. Gri ipimi takıyorum. Şöyle. Sabitledim. 1, 2, 3. Şurası 1, 2, 3 sıra. Şöyle ayarlıyorum 3 sırayı. Bakın aynı olması için. Şu karşısı 3 sık iğne. 3 ikili trabzan. 3 sıra yani. Hemen buradan başlıyorum. İpi bu tarafa aldım. Hemen dibinden devam ediyorum. Burayı da yine her ilmeği sık iğne yaparak devam ediyoruz. Birleştiriyoruz. Evet, burayı da diktik arkadaşlar. Yani örerek birleştirdik. Şimdi daha sonra buraya da şu iki toplam 3'e böleceğiz. Şu iki yandan dikeceğiz. Buradan şimdi devam ediyoruz. Artık dışını çevrelemiş olacağız. Şimdi şu son yaptığım yere bir tane daha batıyorum sağlam olsun diye. Ve tekrar devam ediyoruz. Her ilmeğe batıyoruz. Evet, bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, bütün kenarlarımızı çevreledim ve ilk başladığım yere geldim ve burayı da batarak ilmek kaydırıyorum. Bir zincir çektim. Şöyle uzun keselim. Bunları da saklayacağız. Ve alt parçamızı bitirmiş olduk. Bu şekilde her tarafını yaptık. Burayı da şöyle dikivereceğiz sadece. Şimdi hemen kafamızı yapalım. Köpeğimizin kafasıyla devam edelim. Bunu kaldırıyoruz. Evet, köpeğimizin ağız kısmını beyazla yapacağım. Ve elimde böyle bir ip var. Bunu değerlendireceğim. Yani pembeyle aynı kalınlıkta. Eğer sizin de yoksa çift kat çalışabilirsiniz.
Önemli olan iplerimizin aynı kalınlıkta olması. Şimdi bununla başlıyoruz önce. 8 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektik. Bir atlıyoruz. İkinciye 3 tane sık iğne yapalım. 3, 5 tane tek batıyorum. 5 tek. Son zincire 3 tane. Köşeyi döndüm. Şimdi zincirimin bu tarafına da 5 tane tek batıyorum. Evet. Birinci sıramızı yaptık. Toplamda 16 tane ilmeğimiz oldu. Şuraya bir ip takalım hemen. Evet, ikinci sıradayız. Ve 3 tane ilmeğimizi peş peşe çift batalım. Yani peş peşe 3 tane arttırıyoruz. Bu birinci arttırmam. İkinci ve üçüncü. 5 tane tek batıyorum. 3, 4, evet, 5 tek yaptım. Köşeme geldim. Bu 3 tane yine peş peşe arttırıyorum. Bu birinci arttırmam. İkinci ve üçüncü arttırma. Ve geri kalan 5 tane tek batıyoruz. Evet. 16 idi. 17, 18, 19, 20, 21, 22 tane ilmeğimiz oldu. Evet, üçüncü sıradayız. Bir tek, bir arttır, bir tek, bir arttır, bir tek, bir arttır. Yine 3 tane arttırmamızı yaptık. 6 tane tek batıyoruz. Evet. 6 tek battım. Bir arttır. Bir tek, bir arttır, bir tek, bir arttır ve geri kalan 5 taneye tek batıyoruz. Evet, arttırmadan sonra
3 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz ördüm. Yani 4, 5 ve 6. sıralarımızı düz örüyoruz. 28 sık iğne. Şimdi 7. sıradayız. Yine arttırma yapacağız. 2 tane tek, bir arttır, iki tek, bir arttır, iki tek, bir arttır. Evet, 3 arttırmamızı yaptık. Şimdi 7 tane tek batalım. Evet, 7 tane tek battık. Bir arttırıyoruz. İki tek, bir arttır, iki tek, bir arttır. Evet, toplamda 6 tane arttırma yaptık. Geri kalan 5 taneye tek batıyoruz. Evet, şimdi 8. sıradayız. Bu sırada 2 tane arttırma yapacağız. Şimdi 7 tane tek batıyorum. 6. Evet, 7 tane tek, bir arttır. Şimdi 16 tane tek batalım. Evet, 16 tane tek battım. Bir arttır. Evet, ikinciyi yaptık. Ve geri kalan 9 taneye tek batıp sıramızı bitiriyoruz. 36 ilmeğe ulaştık. Ve pembeye geçeceğiz. Ağzımızı bitirmiş olduk. Üç tane ilmek kaydırıyorum. Renk geçişi için bir zincir ve ipimizi kesiyoruz. Evet, pembeyle devam ediyoruz. Evet, pembeyle devam ediyoruz. İpimizi sabitledik ve ilk ilmek kaydırdığımızdan başlıyoruz. Burası sıra başımızda. Şimdi 13 tane tek batalım. Evet, 13 tane tek battım. Şimdi 6 tane peş peşe arttıralım. Bunu tığın üstüne alıyorum ve tekli trabzan olarak yapacağız. Tekrar tığın üstüne aldım. Aynı yere bir daha batıp çıkıyorum ve hepsini bir kapattık. Tekli trabzan. Tekrar tığın üstüne aldım. Tekrar aynı yere.
Evet, dördüncüyü yapıyorum. Dördüncü arttırma. Beşinci. Ve altıncı. Evet, 6 tane peş peşe arttırdık. Tekrar sık iğneyle devam ediyoruz. Evet. Geri kalan 17 taneye tek batalım. Sıra sonunda 42 tane sık iğnemiz olacak. Evet, şimdi 10. sıradayız. Yine başlangıçtan itibaren 14 tane sık iğneye tek battım. Şimdi arttırmaya yine geldim. Buraya sık iğne olarak devam edeceğiz. Bir tane arttırıyorum. Bir tek, bir arttır, bir tek, bir arttır, bir tek, bir arttır, bir tek, bir arttır, bir tek, bir arttır. Evet. Toplam 6 tane arttırma yaptık. Geriye kalan 17 taneye tek batıyoruz. Sıra sonunda 48 sık iğneye ulaşacağız. Evet, şimdi 11. sıradayız. Ve yanak kısmında arttırma yapacağız. 5 tane tek batıyorum. 3, 4, 5, bir arttır, bir tek, bir arttır, bir tek, bir arttır. Evet, 3 tane arttırma yaptık. Şimdi buraya tek batacağız. 24 sık iğneye tek batalım. Evet, 24 tane sık iğnemize tek battım. Bir arttırıyorum. Bir tek, bir arttır, bir tek, bir arttır. Evet, 3 tane de burada arttırdık. Toplam 6 arttırma. Geri kalan 9 taneye tek batıyorum. Sıra sonunda 54 sık iğnemiz oldu. Evet, 12. sıradayız. 18 tane tek batalım. Evet, 18 tek battık. Bir arttırıyoruz. 2 tane tek. Bir arttır. 2 tek. Bir arttır. 2 tek. Bir arttır. 2 tek. Bir arttır. 2 tek. Bir
arttır. Evet, toplam yine 6 tane arttırma yaptık. Geri kalan 20 taneye tek batıyoruz. Sıra sonunda 60 tane sık iğnemiz olacak. Evet, 13. sıradayız ve yine 19 tane tek battık ve arttırıyoruz. Şurada arttırmaların içine yapıyoruz zaten. Evet, bir arttırdım. 3 tane tek batıyorum. Bir arttır. 3 tek. Bir arttır. 3 tek. Bir arttır. 3 tek. Bir arttır. 3 tek ve bir arttır. Toplam 6 tane arttırma yaptık. Geri kalan 20 taneye tek batıyoruz. Evet, 13. sırada artırmamızı bitirdik. Son artırmaydı. Daha sonra 7 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örüyoruz. Burası 14, 13'tü. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Şimdi 21. sırayı öreceğiz. Artık kafamızı azaltacağız. Şimdi 9 tek yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane tek battım. Bir azaltıyorum. Sıra sonuna kadar aynı tekrar yapalım. 9 tek, bir azalt. Sıra sonunda 60 tane sık iğnemiz kalacak. Evet, 21. sırayı bitirdik. 22. geçmeden önce gözlerimizi takıp kapatalım. Bunun için ben bu gözleri kullanacağım. İstediğiniz renkte yapabilirsiniz. Düz siyah olur, simli olur. Ama diğer o düz simliler bunlara uygun değil. Onlar kadife ipler için daha uygun. Arkaları çünkü kapanmıyor o zaman. Bu ipleri geçmesi zor. Bu 20 milim arkadaşlar. 18 milim de olur. Ben şu an bunu elimden çıkarayım istedim bu rengi. O yüzden bunu kullanıyorum. Dediğim gibi mavi olur, yeşil olur, size kalmış. Şimdi gözümüzün yerini belirlerken şuradaki arttırmalardan faydalanacağız. İkinci sıradaki arttırmamızın içini yapacağız. Bu şu pembenin ikinci sırası. Bu birinci sıramız, bu da ikinci. İlk baştaki arttırmam şurası. Bakın V şeklinde. Şöyle V gördüğünüz gibi. Bunun içine yapıyorum. Daha sonra öbüründe en sondakinin içine. Bunu buraya taktık. Diğeri de yine bu sırada hep arttırmalarımız devam ediyordu. En sondaki arttırmam burası. Bakın şu ikisi V şeklinde. Yine bunun şu içine, ortasına takıyorum. Arkalarımızı da kapatalım.
Evet, azaltmaya devam edelim. Evet. Bunu da hallettik. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, bu sefer 8 tek yapıyoruz. Bir azalt yapalım. 8 tek bir azalt. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Bir azalt. Evet, 6 tekrar yapalım. Sıra sonunda 54 sık iğne kalacak. Evet, 24. sıradayız. 6 tane tek. Pardon. En son 8 mi yapmıştık? 2, 4, 6, 8. Evet, pardon. Yine 7 tane tek bir azalt yapacağız. 3, 4, 5, 6, 7 tek bir azalt, 6 tekrar. Kafamızı bu şekilde her sıra aynı şekilde azaltıyoruz. Şimdi 7 ise bir dahakine 6 kalacak. Bir dahakine 5, bir dahakine 4, 3, 2, 1 şeklinde kafamız bitene kadar azaltmaya devam edelim. Evet, azaltmaya devam ederken şu an 2 tek bir azaltta kaldım. Şimdi buradayken de son dolduruşlarımızı yapacağız. Ağız yerini doldurdum. Bayağı doldurdum yani. Şu kısmın şöyle yuvarlak olması gerekiyor. Bunu da biz doldurarak sağlayacağız. Güzel doldurmak çok önemli. Şöyle elimizle, çok boşluk var şu an. Makasın ucuyla da yine burun kısmına doğru şöyle elyafı sıkıştırdım. Böyle eziyoruz elyafı. Şimdi de tekrar devam edelim. Elimle döndüre döndüre dolduruyorum, itiyorum ileriye doğru. Evet, kafamın doldurma işlemini tamamladım. Ve yuvarlak olmasına dikkat edelim doldururken. Şu kısmı iyice dolduralım. Şurası dikeceğimiz yer. Kafa kısmının alt kısmı, boyun kısmı olan yer. Buraya baskı yapmayalım. Yuvarlak düz olsun burası. Şimdi dikerken bu şekil olacak. Ve en son 6 tane peş peşe azalttım ve bitirdim. Ve ipimi biraz uzun kesiyorum. Şu boşluğu kapatacağız. Her ilmekten ipimi geçiriyorum. İğneyle de yapabilirsiniz. Bence böyle daha kolay. Bir tane atlasam da olur. Çok şey olmasın diye. Ve bunu en son bu şekilde çekerek bu boşluğu da kapatıyoruz. Ve bunu da iğneyle içinden geçip başka yerden çıkalım. Evet, ipimi taktım. Hemen dibine batıyorum. Başka bir yerden çıkıyorum.
Evet, kafamızı tamamladık, bitirdik. Şimdi kulaklarımızı yapalım. Evet, kulağımızı da bu şekilde birinciyi hazırladım. Gri ile ördüm. Bacaklarına da bu şekilde pati kısımlarını gri ile, diğer tarafı pembeyle yaptım. O yüzden de siz burada size bırakıyorum arkadaşlar. Köpeğinizi isterseniz kendi rengiyle devam edebilirsiniz. Bu şekilde olacak. Diğer tarafı da şurada ağzı olacak. Ağız olmayınca şimdi tuhaf görünüyor. Dediğim gibi kendi rengiyle yapabilirsiniz veya beyazla yapabilirsiniz. Patileri de beyaz yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi ben organizerde gri kullandığım için bir uyum yakalamak istedim. O yüzden de bu şekil yapıyorum. Şimdi kulağımız için 9 tane zincir çekiyoruz. Şöyle bir daha bakalım. Evet, toplam 9 zincir çektim. Bir atlıyorum. İkinci zincirin içine 2 tane sık iğne. Daha sonra tekrar 6 zincire tek batıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 tek battık. Son zincirimize 3 tane. 1 2 ve 3 ve köşeyi döndük. Şimdi zincirimizin bu tarafına da bakın şu aralara yine aynı karşıya gelen yerine 6 zincire yine tek batıyoruz. Evet, 6 tane tek battım. Ve ilk ilmeğimize tekrar bir tane sık iğne yaparak birinci sıramızı tamamladık. Köşede 3 taneydi. Burayı da bu köşeye de yine 3'e tamamlamış olduk. 2 yapmıştık. Bununla 3 oldu. Ve 18 tane sık iğnemiz oldu. Şuraya hemen bir ip takıyorum. Sıra başı için. Şöyle. İlk ilmeğime 3 tane sık iğne yapalım. Bir, aynı boşluğa, 2, aynı boşluğa, 3 tane peş peşe sık iğne yaptık. Şimdi her ilmeğe bir sık iğne yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane tek battım. Bir ilmeğe 3 tane. 1 aynı boşluğa, 2 aynı boşluğa, 3. 3 tane peş peşe arttırmış olduk. Yani 3 tane doldurduk. Tekrar sıra sonuna kadar tek batıyoruz. 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane tek battık. Evet, sıra sonunda 22 sık iğne oldu. 3. sıradayız. Hemen sıra başımı bu tarafa aldım. Bir tane tekle başlıyorum. Bir tek. Bir tane arttırıyorum. Çift battım yani. 10 tane tek batalım. 1 2 3 4 5
8, 9, 10 tane tek, bir arttır ve geri kalan 9 taneye tek batıyoruz ve 24 tane sık iğnemiz oldu. 2 tane arttırma yaptık. Şimdi bundan sonra 6 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örelim. Yani her ilmeğe bir sık iğne. Evet, 6 sıra düz örgümü tamamladım. Şimdi 10. sıradayız. Azaltma yapacağız. Bir tane tek başladık. Bir tek ördüm. Bir azaltıyorum. 10 tane tek batıyoruz. Dokuz ve 10 tane tek battım. Bir azaltıyorum. Ve geri kalan 9 taneye tek batıyoruz. 2 tane azaltma yaptık. 22 sık iğneye düştük. Şimdi 11. sıramızı eksiltme arttırma yapmadan düz örelim. Her ilmeğe bir sık iğne. Evet, 12. sıradayız. Yine bir tane tekle başlıyoruz. Bir azalt. Dokuz tane tek. Evet, 8 ve 9 tek battık. Bir azaltıyoruz. Evet, geri kalan 8 taneye tek batıyoruz. 2 tane yine azaldı. 20 sık iğneye düştük. Şimdi bir sıra yine düz örelim. Evet, 13. sırayı bitirdik ve kulağımızı tamamladık. En son şu şekilde kapatacağız. Şimdi burada kaldığı için ortaya kadar 2 tane ilmek kaydırıyorum. Şöyle katladığınızda bakın 1 2 buraya kadar şöyle ilmek kaydırarak geliyorum. Şimdi tam ortalandı ve örerek bir buraya bir de hemen karşısına denk gelen ilmeğe batıp sık iğne ile kapatıyoruz. Buraya karşısına batıyoruz. Sık iğne ile kapattık. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Kulağımızı bitirmiş olduk. Evet, kulağımız bitti. Bir zincir çekip ipimi dikecek kadar uzun kesiyorum. Evet, kulaklarımız da böyle hazır.